Samet'cim nasılsın? Ben sorayım bu sefer. Hocam sizi gördüm. Gerçekten daha iyi oldum. İyiyim. İyi, Siz güzel. nasılsınız? Ben de iyiyim Samet'cim. Birazcık şu son dönemde mücadelesi veriyoruz aslında. Zayıflama iğneleriyle ilgili iyi mi kötü mü? İşte ondan öldük mü? Sakat mı kaldık? Ne oldu? Bunlar zararlı mı? Faydalı mı? Burada bir şey dönüyor. Ne diyor? Debate dönüyor yani. Ben zayıflama iğnesi yerine diyet ve sporla ve birazcık iradeyle kilo verebileceğine inananlardanım. Çok doğru. Zaten kilo vermeyle ilgili bir sıkıntı yok. Şu anda konuşulan şey zayıflama iğneleri sadece kilo mu verdiriyor sence? Adı üstüne zayıflama iğneleri. Ama öyle duyuldu. Normalde bunlar GLP-1 agonistleri. Yani vücuttaki bir hormonu taklit ediyorlar. Bunun temelinden başladığımız zaman normalde 2 dakika ile 4 dakika arasında vücudumuzda parçalanan, midemizde ve bağırsaklara gıda geçişiyle birlikte o yemekten tatmin olma duygusunu ileten bir hormon. Bunun benzerini, analoğu dediğine göre GLP-1'in kendisini değil, analoğunu yani sentetik versiyonunu üretip bu da 4 dakikada parçalamasın diye albümüne bağlanacak şekilde vücutta bir hafta etkinliğini sürdürecek şekilde geliştirilmiş bir bana göre mucize. Yani ben tam anlamadım. Zayıflama iğnesi vurunca sürekli mi haz alıyoruz, hiç mi haz almıyoruz yemekten? Yani şöyle sürekli tok hissi beynine iletiliyor. Şimdi şuradan mı başlayalım acaba? Bu zayıflama iğneleri faydalı mı, zararlı mı, sağlıklı mı değil mi? Ne dersin? Önce şunu sormak istiyorum. Siz zayıflama iğnesi kullandınız değil mi? Tabii hala kullanmaya devam ediyorum. 1 yılı geçti. 1 yıldır zayıflama iğnesi kullanıyorsunuz. Hı. Son 3-4 aydır da kilom sabit. Hani doz titrasyonu yapıyorum. Belki ömür boyu bile kullanmayı düşünebilirim. Gidişata göre, sonuçlara göre ve vücudumun verdiği tepkilere göre. Bazı yaklaşımlarda bu zayıflama iğnesini durdurup işte ya da dozu azaltıp işte sağlıklı yaşam değişikliğiyle birlikte bunu nasıl bir yol izleyelim? Artık bundan işte kiloyu verdik, kurtulduk, devam edelim yaklaşım var. Ama benim burada bahsetmek istediğim bu iğnelerin diğer etkileri kanıtlanmış. Bunlar pek bilinmiyor, belki de hiç bilinmiyor. Bazıları da ters biliniyor. Mesela kalbe zararlıymış, kalp krizi geçirttiriyormuş. Tam tersi aslında. Yayınlar bunun tam tersini gösteriyor. Peki hocam, ben bilmeyen bir hasta olarak geldim. Hocam zayıflama iğnesi kullanacağım. Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir diye bir hastavari değil dostvari bir şekilde sordum. Şöyle anlatmak isterim bunu. Zayıflama iğnesini kullanamayacağımız birkaç tane nokta var. Şu anda belirtilmiş tiroidle ilgili problemler var. Bunların içerisinde ne var? Medüler kanser var. İşte MEN2, MEN1 gibi ailesel kanser sendromlarında da dikkatli kullanılması söyleniyor. Ama uzun dönemde bunların da aslında gerek yokmuş, bununla etkileşimi o kadar da yokmuş şeklinde yayınları da çıkacak. Ayrıntısına gireceğim birazdan. Çünkü tiroid kanseriyle olan ilişkisi özellikle farelerde bize göre tiroid dokusunda çok daha fazla GLP-1 reseptörü algacı var. Ve geçmişe yönelik bakıldığında bu kanserin artışı gösterilmiş ama insanlarda yapılan çalışmalar yaygınlaştıkça belki de böyle bir artışa yol açmıyor şeklinde sonuçlar da çıkabilir. Bunu nereden öğreneceğim? Kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım diye. Şimdi bu iğneleri kullanırken birkaç şey çok önemli. Şimdi siz normal bir zayıflama sürecini gözümüzde bulunduralım. Bu iğneyi yapmış gibi zayıflamaya dair risklerden bahsediyorum. Şeker hastası olmayalım. Zayıflama sürecinde kilo vermeye bağlı neler değişiyor vücudumuzda? Kiloyu sağlıklı vermezsek hani işte ölüm orucu falan diye adlandırılıyor ya. Bu şekilde çok ağır diyetlerle verirsek vücudumuz daha kolay olduğu için kasları yıkmaya başlıyor. Yıkılan kaslara bağlı böbreklere yük biniyor. Bu bir nokta. İkinci nokta kilo vermeye bağlı olarak, az yemek yemeye bağlı olarak safra kesemiz o bölgede çamur ve taş oluşturma yatkınlığına sahip ve safra kesesinin taş ve çamur oluşturmasında sonucunda hemen yanında pankreas olduğu için işte buna bağlı pankreatit gibi, karaciğer problemleri gibi durumlara yol açmasının sebebi bu. Bu iğneyi kullanmasak da ciddi kilo verdiğimizde veya mide ameliyatı olduğumuzda, obezite ameliyatı olduğumuzda da bu sonuçlar çıkıyor Sametciğim. Adım adım ilerleyelim. Şimdi zayıflama iğnesiyle ilgili en büyük problem ne? Öldürüyor mu hikayesi, doğru mu? Yani insanların kullanmak istememesinin temel nedeni bunu kullanmış, ölmüş. Ama
Yine mi bu zarara vermiş yoksa başka bir şey mi olmuş? Gene işte şu önceki videodaki gibi. İşte mesela alkol komasına girmiş, işte kalp krizi dediler. Gençlerde kalp krizi yaygınlaştı dediler. Sonra yok alkol koması değil dediler. Yok genetik olarak ritim bozukluğu vardı dediler. İşler karıştı, kapandı. Genç oyuncudan bahsediyorum, biz de bahsetmiştik. Peki zayıflama iğneleri gerçekten öldürüyor mu sence? Ben birkaç haber gördüm, duydum. Uzak kalan insanları da duydum. Bence zayıflama iğnesi kullanmayın diyenleri de duydum. Ben şu anda zayıflama iğnesi öldürüyor tarafındayım. Şimdi şöyle, zayıflama iğnesinin ne kadar sıklıkta kullanıldığının farkında mısın? Bu yeni çıkan son Monjaro çok haftada bir galiba. Tam net bilmiyorum. Ondan bahsetmiyorum yani. Yüzde kaç toplumda mesela bir mekana gittin, ne kadarı kullanıyor? Bence şu anda %10 bile vardır ya. Çok daha fazla bence. Yani çocukları bir kenara alacak olursak yetişkinlerden şey olayı bile var, yani off label, böyle çaktırmadan bu iğneyi vurulup ondan sonra ya diyet yaptım bu sefer, işte etkin diyetisyene git, çok güzel kilo verdim, ha dikkat ediyorum canım, yok iğne kullanmadım modu çok yaygınlaştı. Ama o kadar fazla kullanan var ki Amerika'da, Türkiye'de, dünya geneline baktığımız zaman milyonlardan bahsediyoruz. Milyonlarca kişinin kullandığını düşünürsen %1'lik bile bir ölüm riski neye yol açacaktır? Patır patır haberlere ölümlerin gelmesi. Ama dönüp baktığımız zaman çok nadir. Farkında mısın? Peki gelecekte ölmeyeceklerini nereden biliyorsun? Çok güzel. Bunların aslında Türkiye'de yeni duyulmuş olmasına rağmen zayıflama iğneleri eski ilaçlar. Yani bunların 8-10 yıllık sonuçlarını biz biliyoruz. Yeni versiyonları çıkacak, üçlüleri çıkacak, hapları çıkacak, bu ilerleyecek. Ama zayıflama iğnelerine dönüp baktığımız zaman bunların genel ölüm riskini %30'lara varan azalttığına dair çalışmalar var. Yani biz bence şu yapıyor gibi bir durum değil. Şöyle düşünelim. Kırmızı kıyafet giydik ya da beyaz tişört giydik. Yola çıktık, Allah korusun işte araba çarptı. Beyaz giymek araba kazası riskini arttırıyor diyebiliyor muyuz? Yok, hayır. Bazen böyle çıkarımlar olabiliyor. O yüzden randomize kontrollü çift kör dediğimiz bir çalışma yöntemi var. Randomize kontrolünün mantığı şudur. Genellikle popülasyon, bu çalışmaya alınacak kişiler rastgele seçilir. Havuzlar birbirine benzer olur ve ilacı uygulayandan kullanana kadar kimsenin haberi olmaz genelde plaseboyla. Yani hiçbir etkisi olmayan bir iğneyle su enjekte ettik, örnek veriyorum. Diğer taraftan da bu ilacı enjekte ettik. Bu iki grup değerlendirilir ve bunun sonucunda şuna bakıyoruz biz. Acaba bu iğne işe yaradı mı? Zararı var mı? Güvenliği nedir? Doz güvenliği nedir? Bunlara bakılıyor. Ve bunları yüz binlerce kişi üzerinde yapılan çalışmalarda gerçekten etkilerinin ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. 2025'te, yani çok yeni de değil, çok güzel bir makale yayınlandı. Biraz ondan bahsetmek isterim. Şimdi senin özellikle zayıflama iğnesini nasıl pozisyonlandıralım? Gerçekten faydalı mı yoksa yan etkileri nelerdir diye bir soru var aklımda. Bu zayıflama iğnesinin sonuçları, nelere yaradıkları çok farklı bir noktaya geldi. Biz de sadece şekeri düzenleyip belki işte fazla kiloyu azaltıp obeziteye bağlı, şu anda bir numaralı ölüm nedeni biliyorsun obezite. Buna bağlı riskleri toparlamak konusunda işe yarar diye düşünürken yapılan çalışmalar bu iğnelerin, yani GLP-1 benzeri hormonun aslında zayıflamayla, toklukla, açlıkla sınırlı olmadığını, vücudun birçok yerinde etki ettiğini ve bunların inanılmaz pozitif sonuçları olduğunu fark ettik. Bak şöyle başlayalım. Şöyle bir çalışma. 2025 yılında Diabetes and Metabolism Journal'da, çok sağlam bir dergi, bir şeyi, ne diyordu? Impact Factor'ı 8.2. Bu ne demek? Yani her bir burada yayınlanan... Hocam yakınlaştırır mısınız 8.2'ye? Şimdi her yayınlanan makalenin burada en azından 8 tane atıfı var demek bu. Ne demek? Yani her makaleden bundan alıntılama yapan 8 ayrı makale var demek. Şimdi şöyle bakalım. Ne diyor burada? Exploring the side effects of GLP-1 receptor agonist diyor. Yani onun optimal, yani kime kullanalım pozisyonlamasını sağlayabilmek için yan etkilerini değerlendirelim diyor bu yayında. Şimdi bu yayın uzun bir yayın olmasına rağmen bunun özetinden bahsetmek istiyorum size.
Şöyle. Bunlar yapılan çalışmalara göre bu ilacın oluşturduğu yan etkiler. Bazılarında kırmızı noktalar var, bazılarında sarı noktalar var, gri var, mavi var. Bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Tiroidden başladık. En büyük sıkıntı bu demiştik hatırlıyorsan. Medüller ve papiller tiroid kanseri. Ne diyor? Şimdi medüller kanser, papiller kanser. Bunlar tiroidde oluşabilen kanserler. Şimdi burada 3 çeşit yayın türü var. Bizim RCT dediğimiz randomize kontrollü. Bu geçmişe yönelik olanlar. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Demişler ki şimdi sarı nokta şu demek. Sarı nokta önceden bu konuda bir problem çıkmış, bir ilişki bulunmuş. Sonradan da bu ilişkinin yanlış olduğu ortaya koyulmuş demek. Kırmızı nokta bunun bu zararı var demek. Şöyle. Şimdi en iyi çalışmaları bu diyelim. 1, basit anlamak için. 2 numara çalışmalar bunlar. 3 de vaka serileri. Hocam yakınlaştırır mısınız orayı ya? Teşekkür ediyorum. 3 de vaka serileri. Şimdi değerlendirelim beraber. Diyor ki tiroidde medüller ve papiller tiroid kanseri gibi bir yan etkisi olabilir diye belli randomize olmayan çalışmalarda ve vaka serilerinde bunlar bildirilmiş hayvan deneylerinde. Sonra ilerleyen çalışmalarda demiş ki o kadar alakası olmayabilir. Randomize çalışma da demiş ki bununla çok risk artışı belirtilmedi. Sarıya döndü ışık ve siz gene dikkatli olun. Gene tedbiren tiroid kanseri öyküsü olan, ailesinde olan ve işte medüller ya da papiller tiroid kanserine yatkın olan, nodülleri olan kişilerde dikkatli kullanın ama artık o kadar da birbiriyle bağlantılı değil denmiş. Bu birinci nokta. Devam ediyoruz. Nereden devam edelim? Şöyle beyinden. En başta yapılan çalışmalarda vaka serileri ve düşük düzeyli çalışmalarda demişler ki depresyona ve intihar riskini artışına sebebiyet veriyor. Sonra gene randomize çalışmalar yapılmış. O kadar da artmıyor denmiş. Ve bir tane randomize olmayan çalışmada aksine azalıyor denmiş. Mavi o demek. Evet, beyinle ilgili olan kısmına da geldik. Şimdi önce yan etkilerini anlatıyorum, bu önemli. Sonrasında da bu yan etkilerin hikayesini anlatacağım. İlacın etkilerini değerlendirince buradan daha rahat bağlantı kuracağız. Geldik. Göz. Şimdi göze gelince retinopati hepsinde bir problem olarak çıkmış. Görüyor musun? Evet. Randomize kontrollerde. Ama buraya bir ama ekliyorum. Neden ama ekliyorum? Diyabetik hastalarda, şeker hastalarında retinopati zaten gelişiyor. Bu ne demek? Şeker göze, damarlara ve görme problemine, damarlara ve sinirlere etki ediyor. Diyabetik nöropati oluşuyor, nefropati oluşuyor, böbreklere etki ediyor, damarlara anjiyopati oluşuyor ve retinopati oluşuyor. Şekeri kontrolsüz olan kişilerde belli bir süre sonra başlanan insülinin bile körlük gibi etkileri olabiliyor. Bu insülin kullanmayın demek değil. Bu aksine şu demek. Doğru zamanda bunu dengelemek lazım. Çünkü hasar gelişmiş oluyor. Hasar geliştikten sonra bunu telafi etmeye çalışırken hastalık ortaya çıkıyor. O yüzden bunu bununla ilişkilendirmek bir soru işareti. Burası ama bu zaten retinopati bu diyabetlilerde, şeker hastalarında gözlenmiş ve buna ek olarak da şeker hastası olanlarda insülinle bir karşılaştırma yapılmamış ya da insülinsiz diyetle şeker düzenlenmesi sonucunda bizim retinopati gelişimimiz var mı? Bu çalışma yapılmamış. Bunu o yüzden kenara koyuyorum. Bunun ayrıntısına gireceğim. Devam ediyoruz. Evet, mide etkileri. Hepsi kırmızı hocam. Göz de kırmızıydı, mide de kırmızıydı. Tabii. Şimdi midedekiler net olarak belirtilmiş. Bulantı ve kusma. Yan etkiler bunlar. Peki şöyle yapalım. Bulantı ve kusma yapıyor mu? Evet. Bütün çalışmalar bunu göstermiş. Bunu da kenara koyduk. Neden yaptıklarını gelince bunu yapmaması için ne yapmamız lazım? Ne yaptığımızda yapıyor. Ona odaklanmak lazım. Bu mideyi de kenara koyduk. Yani şu anda bizde yan etkilerde elimizde ne var Samet'ciğim? Göz, mide. Tiroidde kanser riskinden bahsediyoruz. Depresyon, intihara meyillilikten bahsedilmiş yan etkisi olarak sunulanlar.
Göz problemi, retinopatiden bahsedilmiş, bulantı kusmadan bahsedilmiş. Akciğere geri döndük. Ne yaptık? Akciğerde de aspirasyon pnömonisi. Bu ne demek biliyor musun? Bizim mide içeriğinin kusmayla ya da reflüyle ya da bir şekilde akciğere gidip orada bir zatüre yapması demek. Bu belirten yan etkilerin içerisinde. Bunda da gördüğün gibi randomize kontrollü yeterince yok, yeterince çalışılmamış. Bir vaka serilerinde ve belli sayılarda evet denmiş, sonrakilerde bu yalanlanmış. Peki, burayı da geçtik. Akciğerden devam ediyoruz. Geldik en önemli nokta. Ne bu? Safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı, safra yolları iltihabı. Yani safra kesesiyle ilgili bir şeyler dönüyor. Burada hepsine etkisi olduğu net olarak kanıtlandı. Ama noktası ne? Zayıflayan herkeste de oluyor. Bunu iğne mi yapıyor? Zayıflamanın kendisi mi? Zayıflamanın kendisi. Bizim vücut deli gibi yemek yemeye alışkınken kontrolsüz bir şekilde bu bir anda kesildiğinde safra kesesinin safra salgısı ritmi bozuluyor ve kese taş yapmaya başlıyor. Obezite olan ameliyatı olanlarda, yani bariyatrik cerrahiden bahsediyorum. Mide küçültme, tüp mide, işte metabolik cerrahi olan hastalarda neden bahsediyorlar? Diyorlar ki sonrasında safra kesesi taş geliştirme riski çok yüksek. Hatta bir ara şöyle bir şey vardı. O ameliyatı yaparken esnasında safra kesesini de alalım. Bir daha açmak zorunda kalmayalım hastayı bile düşünüldü. Bu ilaca bağlı değil, bu zayıflamanın kendisine bağlı bir etki. Hatta çok güzel spor diyetle zayıflayanlarda safra kesesi taşı çok sık görülüyor. Sağ üst kadran kilo vermeye bağlı. Sağ üst kadran ağrısı yemeklerden sonra, özellikle yumurta, belli yağlı şeyleri yiyince böyle bir sıkıntımız varsa, sağ üst kadran dediğimiz şu kaburganın hemen altında burada bir yanma, karın ağrısı oluşuyorsa yemeklerden sonra, iğne kullansak da kullanmasak da safra kesemizi bir ultrasonla değerlendirip bir ilgili doktora görünmek lazım. Genellikle işte dahiliye cerrahı, mide bağırsak cerrahı ve genel cerrahlar bununla ilgileniyor. Bunu da bir dipnot olarak geçmiş olalım. Yan etkileri devam ediyoruz. Bağırsağa geldiğimiz zaman bağırsak tıkanıklığı, bağırsakta ileus dediğimiz bağırsağın felç olması, paraliz olması, durması, bağırsağın çalışmaması. Bu etkilerin de neden olduğu hepsi birazdan bahsedeceğim şuna bağlı. Mide bağırsak çalışmasını bu ilaç yavaşlatıyor. Çünkü bizim normalde tokluk sinyalimiz yeter artık yeme demek için vücuda mide bağırsak çalışmasını yavaşlatır. Bunlar da ona bağlı. Geçiyorum. Yan etkileri, belirtilen yan etkileri değerlendiriyoruz. Sarkopeni kas kaybıdır. Yeterli kanıt yok denmiş. Sarkopeniye dikkat edin deniyor ama bazı kişilerde hiç olmuyor. Zayıflarken hep deriz ya, doğru proteinini al, sporunu yap, belli şeylere dikkat et. Bunlara dikkat etmezsen kas kaybı olur. Kalpte bir kastır, kalbe de zararı olur. Kas kitlesi giderse zayıflarsın. Ama hatta şöyle bir şeyler vardı, animasyon yapmışlar. O işte Ozempic, Mounjaro kullanan giriyor böyle, diğer taraftan yaşlı gibi çıkıyor. Yanında egzersiz var, doğru beslenme var, oradan çıkanlar dinç ve sporcu çıkıyor gibi. Tam değil ama gibi, bu noktaya geleceğim. Bununla ilgili olarak, yani bu ilacın kas parçalarına, kas erittiğine dair yeterli kanıt yok. Devam ediyoruz. Ne kaldı? Pankreas. Pankreas iltihabı ve pankreas kanseri gelişimine dair riskler. Gene denmiş ki arttırıyor. Arttırıyor mu acaba? Hayır, azaltıyor. Arttırmıyor ve randomize kontrolde net olarak gelinen nokta ne? Arttırmıyor. Yani arttırdığı yalanlanmış. Bunun da nereden geldiğine dokunacağız, değerlendireceğiz. Şimdi buradan buraya kadarki kısımdan ne anladım, ne hissettin? Hocam göz, mide ve bağırsaklar sıkıntıda. Diğerlerinde büyük ihtimalle bir sıkıntı olmayacak gibisinden düşündüm. Ama sarkopenide ben çok muallakta kaldım. Çünkü zayıflama iğnesi kullanan herkes gerçekten sönmüş bir şekilde hayatına devam ediyor. %70 diye bir rakam sallayacağım. Göz, mide, bağırsağa dikkat edeceksin ya da hiç kullanmayacaksın. Çok güzel. Yani şu risklere bakınca evet oluşabilir mi? Şimdi şunu tartmamız lazım.
baştan bir üzerinden şu açıdan geçiyorum. Tiroid kanserini arttırdığına dair yeterince bilgi var mı? Yalanlanmış yok. Doğru mu? Doğru. Bunu ama gene de tiroid kanseri olanlara, ailesinde kanser öyküsü olanlara dikkat edin denmiş. Tamam. Bunu o şekilde onayladık. Yani buraya diyoruz ki dikkat, daha uzun çalışmaların sonucu gelene kadar, burada dikkat kısmı çıkmıyor. Şöyle yapalım. Dur. Şuraya tiroide dikkat. Biz gene yoğurt üfleyelim burada. Akciğer kısmına gelince yeterli çalışma yok. Mide bağırsağına dikkat et, yatmadan önce yemeğini yeme. Onu düzenle ki mideden içerik, mide boşalması yavaşlıyor ya. Ciğerine atıp da bir zorlamaya yersen oradan soluk borusuna kaçma riskine dikkat et diyor. Buna düzgün ye, diyet dedim. Bu diyetle alakalı. Diyetin planlanması. Safra kesesi ve safra yolları ile ilgili ne dedik? Zayıflamanın kendisinde bu problem var. Buna takip dedik. Kesede taş olursa o kese alınacak. Siz zaten zayıfladığınızda da olabilir bu. Buna takip dedik. Bağırsak kısmına gelince gene yeterince çalışma yok ve bağırsakta durma olabiliyor. Burada bunu nasıl kesebiliyoruz? Diyet dedik. Kas bölümünde senin iddian var, bilimsel çalışma yok. Ben gene de buraya diyet dedim. Çünkü vücut eğer ki diğer yollardan yeterince proteinini, yağını, vitaminini, mineralini, omega 3'ünü almazsa en kolay erişebileceği yer olan kastan yiyor, kası parçalıyor. Haklısın, ben de sana katılıyorum. Buraya da diyet dedik. Pankreas kanseriyle bilinen bir ilişkisi olmadığını, pankreatiti de safra kesesi taşına bağlı yaptığını değerlendirdik. Buna takip diyoruz kesesi olanlarda. Evet, mide bağırsak üzerine etkisine baktığımız zaman gerçekten bulantı kusma konusunda etkinliği var. Neden? Sen dolu bir mideye ve geç boşalmakta olan, yani mide bağırsağı yavaşlatıyordu bu ilaçlar. Yemekleri tıkmaya devam edersen bulantıya ve kusmaya sebep veriyor ne yazık ki. Bu da doğru beslenmeyle, diyet kısmıyla yönetilebilir. Göz ve beyin sağlığı kısmı zaten beyine etkisi olmadığı kanıtlanmış. Aksine bu konularda çok daha olumlu etkileri olduğu kanıtlanmış. Her geçen günde buna dair olumlu etkiler ilerliyor. Burayı okey dedik. Gözle ilgili olan kısımda neyden bahsediyoruz? Şeker hastalarında kontrol. Oftalmolog, yani göz doktoru. Göz doktoru kontrolüne ihtiyacımız var. Dönüp baktığımız zaman buradaki yan etkileri değerlendirdik Samet'ciğim. Şöyle siliyorum. Bizim için bu yan etkilerden hangisi neden kaynaklanıyor? Bu bölümü anlamak için GLP-1'lerin nasıl etki gösterdiğini değerlendirmemiz lazım. Ama öncesinde şuraya değinmemiz lazım. Gözümüzün önünde olan, kanıksadığımız obezitenin yan etkilerini konuşalım. Bunlar hiç bahsedilmiyor. Hazır mısın? Zoom yaptık. Evet, diyor ki depresyon artışı. Vücut şekil bozukluğu ve vücut algısını bozarak depresyon ve benzeri şeylere sebep olur diyor obezite. Stroke, felç, yüksek tansiyona bağlı felç riskini arttırır. Devam ediyoruz. Uyku apnesi. Hava yollarını sıkıştırarak uyku apnesine neden olabilir. Bunları biliyoruz. Kalp krizi riskinin yüksekliği, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker, damar sertliği yapıp kalp krizi riskini arttırır. Karaciğer hastalığı, karaciğer yağlanmasına bağlı olarak karaciğer hasarına ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen bir tabloya sebebiyet verir. Devam ediyoruz. Reflü, yüksek reflü. Reflüye bağlı olarak da aspirasyon pnömonisi, yani akciğere parçaların mide asidinin kaçıp zatürre olma riskinin artışı. Devam ediyoruz. Ne diyor? Safra kesesi problemleri. İşin enteresanı, obezitenin kendisi bile safra kesesi taşı riskini arttırıyor. Bunlar kanıtlanmış durumlar. Zayıflamış kas ve kemik. Kas kitlesini azaltarak kemik yoğunluğunu azaltabiliyor. Bu kemik kırığı riskini bile arttırıyor. Obeziteden bahsediyoruz hala.
böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve obezitenin şeker gibi komplikasyonları ve başlı başına kendisi böbrek hasarıyla birlikte böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor. Skin fold rashes dediği bu kızarıklık, katlantı yerlerindeki kararma ve siyah siyah görünümler, bu da insülin direncinin bir bulgusudur. Eğer hanımlarda ya da erkeklerde sonradan çıkan koltuk altı bölgesinde, katlantı yerlerinde siyahlanma varsa muhakkak 3 aylık şekerle birlikte bir insülin direncine, HOMA'ya bakmak lazım. İnsülin direncinin en erken belirtilerinden biri. Bunu da burada dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Bunu da geçtik. Eklem ağrısı, tabii ki yük binince eklemler hasarlanıyor. Devam ediyoruz, kanser. Belli kanserlerin oluşmasına obezitenin net risk artışı var. Sayalım. Karaciğer, böbrek, kalın bağırsak, pankreas. Ne oldu? Demin bahsediyorduk bazı şeylerden. Devam ediyoruz. İnfertilite, yani çocuk sahibi olmakla ilgili problemler, buna da sebebiyet verebiliyor obezitenin kendisi. Şimdi ne oldu Samet'ciğim? Aslında bazılarında şunu da fark ediyoruz. Şimdi siz Mounjaro'yu genellikle ya da Ozempic'i obez kişilerde kullanıyorsunuz. Ve ardından bir çalışma riski arttırmış, bir çalışma riski düşürmüş diyor mesela pankreas kanseriyle ilgili olarak. Belki de obez olduğu dönemden artan risk sirayet etti bunları. Bunları değerlendireceğiz. Bunu bir kenara geçiyorum. Şu anda teraziye koyduğumuz zaman bizim elimizdeki sonuç neyi gösteriyor? Senden duyalım. Obezlik daha büyük bir sıkıntı. Güzel. Ben de böyle düşündüğüm için zaten kendim de kullanıyorum. Maksadım hani bir yorum yapmak ya da provoke etmek değil. Ama şöyle bir durumu da değerlendirmek lazım. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar GLP-1'in çalıştığı mekanizmalar. Hızlıca geçeceğim, çok ayrıntıya geçmeden. Ve bazı az önce risklerini anlattığımız bölgelerde o risklerin neden kaynaklandığını da daha iyi anlayacağız. Şöyle pankreastan başlayıp saat yönünde dönüyorum. Öncesinde hocam sizden GLP-1'i hiç duymayan birine çok kısa bir şekilde anlatmanızı istesem. GLP-1 artık duymayan kalmadı, zayıflama iğnesi olarak geçiyor. GLP-1'ler vücuttaki tokluk hissini oluşturan glikagon benzeri peptit 1 analoğu. Yani bunun kendisi de değil, bunun uyardığı, algacı uyaran yapılmış maddeler. Ve bunlar normalde 2 dakikada vücutta parçalanırken 2 ile 4 dakika arasında bunların bir hafta sürer hali, albümin dediğimiz plazma proteinine bağlanan hali kullanılıyor şu anda ki iğneyi yaptığımızda 2 dakika etkili olmasın da bir hafta etkili olsun diye. Devam ediyoruz. GLP-1 pankreastaki etkisi şu. İnsülin salgılanmasını arttırıyor, yeni beta hücreleri oluşturuyor ve eski beta hücrelerinin, yaşlanmış beta hücrelerinin apoptozunu, yani planlı hücre ölümünü tetikliyor ve glukagon salgısını azaltıyor. Bunlar zayıflamaya yönelik hamleleri. Ama yeni beta seller oluşması, apoptoza götürmesi eski beta sellerin, bu aslında hücre yenilenmesi demek. Bu yüzden kanser riski var mı diye endişeleniyor ama longevity'nin temelinde senin atıl, işte senescen diyorsun, seviyorsun zombi hücreler. Senescen hücrelerin temizlenmesi de var. Başlı başına GLP-1, yani bu ilaçlar bunu da sağlıyor. Geldik kalbe. Kalbin şeker tüketimini arttırıyor, yani daha doğrusu alımını arttırıyor. Kalp hızı üzerine olumlu etkisi var. Arttırdığını da söyleyen çalışmalar var, regüle ettiğini de, ve tansiyonu düşürüyor. Çok fazla kişide şunu duymuş olabilirsin. Bu ilaçlara başladıktan sonra tansiyon problemi olan kişilerin tansiyonunun ortadan kalktığını, hatta ilaçlarını doktor kontrolünde bıraktığını duymuşsundur. Devam ediyorum. Akciğer üzerine koruyucu etkili. Özellikle enfeksiyonlar ve akciğer sağlığı açısından. Devam ediyorum. Dilde tat sensitivitesini arttırıyor. Bu ne demek? Damak tadını arttırıyor. Yani toka yemek beğendirmek zordur deriz ya. Tok olduğun için aslında bunun kimyasal kısmına girmeyeceğim. Tatların hassasiyetini arttırıyor. Karaciğere geldik. Glikojen depolanmasını arttırıyor. Yağ hücresine geldik. Adipoz doku, yani yağ hücresinde buranın şeker alımını arttırıyor. Yağ ve yağ dokusu oluşumunu kontrollü bir şekilde bunun üzerine
olumlu etkisi var. Bu arttırıyor anlamında değil. Yani yağlarımız azalıyor, bunu zaten biliyoruz. Devam ediyorum. Böbrekler üzerinde natriürezi, sodyum atılımı ile ilgili düzenleyici etkisi var. Ne yaptı? Kemik kalitesini arttırdı. Kasların şeker alımını ve glikojen sentezini arttırdı. Midede şeker alımını arttırdı. Mide boşalmasını azalttı, yavaşlattı. Yani yemekler burada daha fazla kalıyor. Bu iki anlama gelir. Allah korusun ameliyat olacağımız bir şey olacağımız zaman bu ilacı kullandığımızı muhakkak anestezi uzmanına söylememiz lazım. Çünkü açlık süreleri değişebiliyor. Bunu bir dipnot olarak vurguluyorum. İkincisi, midede ne kadar uzun süre yemek kalırsa o kadar çok tok hissederiz. Devam ediyorum. Evet, beyine geldik. En önemli yer burası bence. Zaten GLP-1'in mucizelerinin başladığı nokta burası. Ne yaptı? Sinir hücresi oluşumunu, nörogenezi arttırdı, sakinleştirdi ve iştahı azalttı. Bunlar da bu ilacın çalışma mekanizmasındaki avantajları. Şimdi bazı etkilerin neden bu şekilde oluştuğunu, yani yan etki olarak belirtilen şeylerin ilacın kendi etkinliğinin yanlış düzenlenmesinden kaynaklandığını bilmiyorum. Daha net anlatabilmiş olduk mu? Anladım ama sadece beyinde şuna takıldım. Sakinleştirdiğini söylediniz ama bir zayıflama iğnesi kullanan erkek bir kişi çok sinirlenmişti zayıflama iğnesine başladığı dönem. Çok sinirliydi, öfkeliydi. Şimdi bir kişi üzerinden gidemiyoruz. Şöyle düşünün. Genel olarak tokluk insan üzerinde sakinleştirici etkiye sahiptir. Hani açken biz değiliz ya, reklamları bile var, mottosu bile var. Açlığın kendisi bu vücut tepkisini arttırıyor. Ve genel olarak olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir nokta şu. Beyinde bu GLP-1'in bu sakinleştirme etkisine bağlı olarak bazı kişilerde hayattan zevk alamama, çok sakinleşme, umursamazlık gibi etkiler belirtilmiş. Bu tabii ki daha ayrıntılı incelenip psikiyatrinin alanına giren bir nokta. Ama diğer yandan bu iğnelerin kontrol edilemeyen madde bağımlılıklarından alışkanlık bağımlılıklarına kadar birçok noktada olumlu etkileri olduğu gözlenmiş. Yani bir türlü çözülemeyen madde bağımlılığı olan kişiler de bu iğneleri kullandıktan sonra bu ilaçları madde bağımlılığında azalma, gerileme, o maddeden bağımlılığı ortadan kaldırma etkisi de olduğunu belirten çalışmalar var. Burası da beynin ödül merkeziyle alakalı. Yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Net olarak mekanizması açıklanmadı ama kısmen açıklandı. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Bir maymun deneyi var Samet'ciğim. Maymunun beynindeki zevk merkezine bir elektrot bağlanıyor. Sonrasında yerdeki karolardan bir tanesine bir düzenek kuruluyor. Ona dokunduğu zaman beynin zevk merkezi uyarılıyor. Zevk merkezi ne zaman uyarılır? İşte bir cinsel aktivite esnasında, bir haz verecek bir sigara içtiğimizde de aynı bölge uyarılıyor. Bir işi başardığımızda, bir şeyi kazandığımızda, bir yemek yediğimizde, aslında şöyle amiyane tabiriyle söylemiyorum bunu, argo kullanmıyorum ama becermek, yani bir şeyi başardığınız zaman evet ben bir şeyi yaptım, tatmin olabilirim, kendimi ödüllendirebilirim mantığı var. Şimdi beynin bu zevk merkezine bağlı olan elektrot ve yana da yemek konmuş. Maymun bunu keşfettikten sonra sadece o elektrotun olduğu karoya basıp yemeden içmeden açlıktan ölür hale geliyor. Yani bizim drive dediğimiz, bizi yönlendiren noktaların başında bu zevk merkezinin uyarılması geliyor. Bunu birçok yöntem var, birçok maddeyle de uyarılabiliyor ama sağlıklı yaşam ve yaşam amaçlarına ulaşarak da bu sağlanabiliyor. Bizim burada önemli olan noktamız ne olmalı? Bu bölgenin kontrolünü tokluk ve başarma, tatmin duygusuyla değerlendirdiğimiz zaman diğer uyaranlara ihtiyaç kalmadan da yeterince o hazzı oluşturabiliyor. Buna bağlı bazı kişilik tiplerinde keyif alamama tetiklenebiliyor. Anladım hocam. Zayıflama iğnesinin mekanizmasının içinden geçtik mi? Peki şimdi koşa koşa zayıflama iğnesi mi alalım? Hayır. Gene geldik buraya. Şimdi kontrolsüz güç değildir Samet'ciğim. Gene reklam mottolarından Ama devam canım zayıflama ediyoruz. iğnesi çekti benim şu anda.
Şöyle uygunsan kullanabilirsin. Bunu daha anti-enflamatuar özelliklerine gelmedim. Lipödemde mikrodozing çalışılıyor şu anda. Yani hem lipödemde hem longevity için DNA onarımı, vücudun kendini toparlaması, bu açlık merkezinin kontrol altına alınması gibi faktörler açısından longevity'de mikrodozing, yani normalde başlarken 2,5 miligram yapılıyorsa kişiye göre seçilmesi lazım. Farazi konuşuyorum. Bunun 1/10 bir dozu sürekli kullanarak vücuttaki enflamasyon dediğimiz yangıyı kontrol altına almanın mümkün olduğunu öne süren çalışmalar var. Bunların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Bunların da yayınları açıklanınca çok eğleneceğiz bence. Peki hocam şunu sorayım size. Biz nasıl zayıflama iğnesi kullanacağız, kullanmayacağız? Kim belirleyecek? Kontrol diyorsunuz, diyet diyorsunuz. Bize bir reçete yazar mısınız? Şunu yap, bunu yap gibisinden. Şimdi doğal yollarla, yani klasik diyetimizi yapalım, sporumuzu yapalım, yediğimize dikkat edelim. Doğru bir beslenme uzmanına, sonuçta her meslek, benim mesleğim de dahil olmak üzere çeşit çan eğrisi mevcut. Çeşit çeşit kişilerden oluşuyor. Bunlardan araştırıp soruşturup, değerlendirip bu işte alanında uzman olan bir diyetisyenle kendi yememizi içmemizi kontrol ederek, sporumuzu yaparak doğru bir vücut kitlesine, kiloya ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyorsak obezitenin devamı ile birlikte bu şekilde hayatını sür demek, insanın kendi kendisiyle karşılaşıp sürekli işte 1 kilo alıp 5 kilo verip 10 kilo verip sonra 30 kilo geri alması ve kendine inancını yitirmesi. Hayat şartlarında kiminin imkanı çok, sabahleyin kalkıp yürüyüşüne çıkabiliyor, sporuna gidebiliyor. Belli Sağlıklı sorumlulukları beslenebiliyor. daha az. Evet, sağlıklı beslenebiliyor. Doğru supplementleri kullanabiliyor. Ama kimisi maddi durumu çok iyi olsa da çalışma şartları ya da hayatına kurguladığı düzen bırakırsa her şeyin darmadağın olacağı düzeni buna izin vermeyebiliyor. Şimdi bu kişiye biz ne diyeceğiz? Ahkam kesmek en kolayı. Ne yapıyoruz? Hep işte spor yap, diyet yap, zayıfla, sigarayı bırak, alkolü bırak, sağlıklı yaşa, stres yapma. Okey. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Yani benim oğlum 4 yaşında, ona da sorduğum zaman hani çok da stres yapma diyor. Ama dönüp baktığımızda bunları değiştiremeyecek kişileri de, bunları değiştiremiyorsan benim kapıma gelme, git kenarda hayatını yaşa git demememiz lazım. Değiştirilebilir ve değiştirilemeyen faktörleri doğru bir şekilde teraziye koyup kişiye bunların ne sağlayacağını, ne kazandırdığını, ne kaybettirdiğini doğru iletip buna bağlı olarak o kişide değiştirebileceğimiz ne varsa, değişmeyenlerde destekleyebileceğimiz ne varsa bunları yönetmek bence asıl olan şu anda. Tamam, spora gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor diyelim. Zaman vesaire sıkıntısı var. Zayıflama iğnesi başla diye eşten dosttan tavsiye aldı. Güzel. Daha önce kullanmışlar, beğenmişler. Güzel, Eşten güzel. dosttan tavsiye aldı. Fakat öncesinde bir hekime gözükmek istiyor. Hangi hekime gidecek? Dahiliye uzmanına, eğer ulaşımı varsa bir üst ihtisası olan endokrinoloji uzmanına gitmesi lazım. Dahiliye uzmanlarından bunun eğitimini almış, bunun tecrübesi olan, çok fazla takip eden meslektaşımız var. Çok da güzel takip ediyorlar. Burada yeter ki şuna doğru belirlemek lazım. Kişinin hekim olarak karşınızdaki gelen hastanın bunu ne amaçla istediği, artısı eksisi ne oldu ve bu kişiye ne katkı sağlayabileceğiniz ve bunun bedelini ödeyebilecek mi? Bedelini ödeyebilecek miden kastım bir para değil. Bedeli şu: kişi tercihen bununla birlikte yapabiliyorsa spor ekleyebilecek mi? Doğru beslenebilecek mi? Olmazsa olmaz bazı besin takviyeleri ve beslenme kuralları var. Bunları sağlayabilecek mi? Yeterince suyunu alabilecek mi? Safra kesesi açısından diğer takipler kastan mı gidiyor, yağdan mı gidiyor? Bu noktalarda ve dozunun belirlenmesi için o hekime düzenli kontrollerine gidebilecek mi? Önemli olan nokta bu. Yani şunu söyleyemeyiz. Yarışları düşün, araba yarışlarını. Burada hız yapmanın kötü olduğunu hep biliyoruz ama kontrollü hızla da bu bir spor halinde uygulanabiliyor. Ne demek istiyorum? Siz kontrolsüz bir şekilde saçma sapan bir ortamda, amiyane tabirle 300'le giderseniz kaza oluyor. Buradaki suç o 300'ü sağlayan ne motorun beygir gücünde ne de nitroda, ama kontrolsüz giden ve bunu doğru yönetemeyen bizlerde bir yerde de. Hocam şimdi dahiliye doktoruna gittik.
testlerimizi yaptı. Tamam kardeşim, sen zayıflama iğnesi kullanabilirsin. Zayıflama iğnesi kullanmaya başladık. Dozajını vesaire kendisi söyledi. Takip içinde bir randevu vesairesinden oluşturduk. Diyet. Diyet diyecektim. Diyet yazdınız 5 defa. Hı hı. Diyetisyene gidip ben Evet. zayıflama iğnesi başlıyorum dersem bana demez mi ki zayıflama iğnesi başlama, ben seni diyetle zayıflatırım. Şimdi şöyle, diyetisyenler de bu işin uzmanları ve beslenme ve diyetetik konusunda zaten onların en çok zorlandığı nokta kişilere verdiğimiz doğru kaloriler, doğru protein, yağ ve karbonhidrat dengesine rağmen kişinin kilo verememesi bir problem bu. Bir de iradesiyle mücadele edilememesi. Ama Mounjaro'yu ya da Ozempic'i ya da Wegovy'yi, bunlardan herhangi birini, yeni çıkacak olanları diyetisyen desteği olmadan, almanız gereken protein miktarını belirlemeden, düzenli takiplerle ben yağdan mı eriyorum, kas mı gidiyor, kemik dokum mu hasarlanıyor, buna bakmadan eğer ki kullanırsanız bu gerçekten bir risk. Yani bunu hiç kullanmayın daha iyi. Çünkü bu sefer kontrolsüz bir işlem yapmış oluyorsun. Yani evde kendinizi ameliyat etmiyorsunuz. Bunu da yapmayın. Yani bu böyle bir şey. Ya da şeker hastası olduğunuzu düşündünüz. Gittiniz sağlık ocağından kan verdiniz. İşte 3 aylık şeker deniyor ya, hemoglobin A1C yüksek. Kafanıza göre bir diyabetik ilacı başlamıyorsanız, diyabet ilacı, o zaman bunda da doğru bir beslenmeye ihtiyacımız var. Doğru bir takibe ihtiyacımız var. Diyet kısmında şu önemli. Bu işe gönül veren diyetisyenler şunu gördüler ki Mounjaro düşman değil ya da Ozempic, yani Tirzepatide diyelim, marka ismi kullanmayalım, ya da bunlar düşman değil. Bunlar aslında bakarsanız doğru kontrol edilmesi gereken noktalar. Bariyatrik cerrahi diye bir şey var ya, obezite cerrahisi. Neden obezite cerrahlarının her birinin neredeyse yanında bir diyetisyen var? Mide alındıktan sonra, tüp mideden sonra, metabolik cerrahiden sonra neden diyetisyeni yönlendiriyorlar? Kontrol edilmesi için. Orada diyetisyenler bozulmuyor buna. Çünkü bu hastada obezite kontrolsüz, psikolojik değerlendirme yapılmış, ameliyat edilmiş, sonrasında da doğru beslenmesi düzenleniyor. Bunu böyle düşünmek lazım. Bunu böyle düşünen diyetisyenlerle yola devam etmeleri lazım. Evet, yani düz diyeti denemediyse zaten denesin. Hani ilaç kullanmamak, her ilacın artısı eksisi var. Ama bu ilaçtaki artı eksiler, bir yanda obezitenin risklerini anlattık. Bir yanda oluşturduğu anti-enflamatuar özellikleri saptadık. Diğer olumlu yaşam değişiklikleri üzerine katkısını, zihin üzerine, hücre yenilenmesi üzerine katkılarını değerlendirdik. Doğru bir şekilde yönetilirse aslında çok faydalı bu ilaçlar. Son olarak da ekleyebiliyorsak tabii ki de spor diyelim ama bence fazla açmayalım. Hani gidebilen gitsin abi, yapabilen. Yani Niye? sporda en azından bir yürüyüş kıymetli. Yani onu da yapamıyoruz dememek lazım. Bir durak öncesine park edersiniz, bir park yerine, iş yerinize biraz yürürsünüz. Bir dönüşte yürürsünüz. Hani otopark açısından. Bence zayıflama iğnesi sürecini anladık. Anlattıklarınız çok kıymetliydi. Sizin zayıflama iğnesi kullandığınız serüveninizi anlatmanızı istiyorum. Bir dahiliye uzmanı arkadaşıma gittim. Sonra da endokrinoloji uzmanı arkadaşıma gittim. Ve dedim ki ben bu iğneyi düşünüyorum, son çıkanı. Neden? Çünkü deli gibi makale okumuştum. Uzun dönem sonuçları ortaya çıkmıştı. Ve bir lipödem olan erkek, lipödemli bir erkek olarak ve yemek yemeyle ilgili tıkınırcasına, yeme bozukluğu şeklinde stres yanıtıyla birlikte yemek yiyen biri olarak tokluk ömrü boyunca hissetmemiş, karnının, midesinin gerilme ağrısını tokluk zanneden biri olarak, ki iğneden sonra tokluğun ne olduğunu anladım. Normal yiyince de doyabiliyormuşuz. Bir acı çekmeden tokluk ne demek? Bunu değerlendirdiğim zaman dedim ki tamam, bu böyle olacak herhalde. Sonra dedim ki bu bende neleri eksiltiyor? Şimdi yağları yakacak, vücut parçalayacak. Bunun altında bir sürü mekanizma var. Bu mekanizmanın ihtiyacı olan destekler neler? Yani vücudun yağı tercih etmesini sağlayacak ne varsa bunu beslenme ve diyetetik uzmanımla birlikte ne kadar protein almam gerektiğini ve bunun alt mekanizmaları olan yağı yakmayı sağlayacak ve vücudun yağ yakarken ihtiyacı olan işte koenzimler, kofaktörler, böyle kimyada havalı isimleri var ya, yani vücudun o yağı parçalarken
kenardan ne tüketiyor? Örnek veriyorum, çinko mu tüketiyor, bakır mı tüketiyor, selenyum mu tüketiyor, omega 3 mü harcıyor? Bunları örnek olarak söylüyorum mekanizmayı karıştırmamak için. Bunları beslemek ve yeni beslenme şeklimde yeterli alamadığım B vitaminleri, C vitamini, belli vitaminleri de besin takviyesi olarak almak çok kıymetli. Bunları almadığımız zaman vücut kolay yolu tercih edecektir. O yağı yakmak için olan malzemesi yoksa kasa saldırıp kastan parçalamaya başlayacaktır. Hocam şimdi zayıflama iğnesine dair anlattığınız şeyleri gayet güzel anladık. Obezitenin, zayıflama iğnesinin artıları, eksileri vesaire gibisinden nasıl kullanmamız gerektiğini de bir nebze olsa anladık. Tabii ki bunları hekimlere değerlendireceklerdir. Muhakkak. Ben şunu merak ediyorum sizde. Siz kişisel olarak zayıflama iğnesi kullanmış birisiniz. 30 kilo verdiniz. Bu serüveni bize kısa bir şekilde anlatabilir misiniz? Orada çok araştırma yapıp çok dikkat ettiğim için özellikle sarkma olmaması için vücudumda bazı cihazlar kullandım. Bazı besin takviyeleri kullandım. Beslenmemi neye göre düzenlediğimi, nelerden vazgeçip nelerden vazgeçmediğimi anlatmam lazım. Burada %99 oranında aktif bir vazgeçişte de bulunmadım. Vücudum bana veda ettirdi. Mesela ben jelibonu çok severdim. Jelibon zararlı olmasına rağmen şimdi yediğim zaman vücudum istemiyor, canım istemiyor. Aldığım tat farklı ve jelibon bende mesela ishali tetikliyor. Nedenini anlatmak lazım. Bu kısmı ve bütün zayıflama iğnesi serüvenimi baştan tarif etmem lazım. Ama bunu siz böyle yapın diye değil. Ben nasıl bir yol çizdim kendime, neden bu yolu çizdim, nelere dikkat ettim, nelere dikkat etmedim. Bu konuda çok uzun, bu da bir saat sürecek bir video. Onu bilahare çekelim. Samet'ciğim biz şu anda zayıflama iğnelerinin artısını eksisini hiç anlatılmadığı şekliyle bilimsel verilere dayanarak mekanizmasının içinden geçtik. Ben operatör doktor Altay Nihat Acar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Geleceğin tıbbına hoş geldiniz. Ve artık mekanizmaların içinden geçiyoruz. Merak ettiğiniz herhangi bir ilaç ya da hastalığın mekanizması varsa buradayız. Yorumlarda buluşalım.